Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir Dead by Daylight videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PTB'deyiz. PTB yeni katilimiz Şövalye geldi ve biz de bugün onu inceleyeceğiz. Hangi perklerle birlikte geldi, gelen Survivor'ı, gelen katilin özelliğini ve Morris'ini, bütün animasyonunu göreceğimiz bir video olacak. Umarım keyif alırsınız. Ayrıca hemen reklamı da yapmak istiyorum. Uzun zamandır katıl üyeliklerim kapalıydı arkadaşlar, bazı sorunlardan dolayı. Artık katıl üyelikleri de tekrardan geri açıldı ve revize edildi. Sizler de katıl üyeliklerin ayrıcalıklarından faydalanmak istiyor, aynı zamanda beni de desteklemek isterseniz küçük bir meblağ karşılığında katıl üyesi olabilirsiniz. Ayrıca YouTube'a teşekkür butonu da gelmiş. Bu sayede de videolara donate atabiliyorsunuz. Aynı Twitch'te yapıldığı gibi. Yaptığım işi beğeniyor ve bu konuda beni desteklemek istiyorsanız aşağıdan bu linklere ulaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi maçımıza girelim. İlk önce perklerimizi tanıyarak daha sonrasında katilin özelliğiyle devam edeceğiz. Let's go. Katilimizin oyuna ekrana giriş ekranı bu şekilde. Gayet tatlı ve güzel gözüküyor. Çok uzun boylu ve kılıç zaten fazlasıyla bizim boyumuzun da üstünde. Hani böyle Outhaven spotlarında ya da uzun spotlu yerlerde kılıç bu tarz konularda bizim dezavantajımıza olabilir mi bilmiyorum. Bunu oynadıkça göreceğiz. Şimdi ilk perkimiz saklanacak yeri yok. Bir tane jeneratöre vurduğumuz zaman o jeneratörün 24 metre etrafındaki Survivor'ların aurasını bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu jeneratöre vurdum. Saklanan diğer takım arkadaşımın yerini, yani Survivor'lardan birinin yerini görüp bu şekilde avlayabiliyorum. Bu şekilde bir perk yapmışlar. Şimdi ikinci perkimiz Kibir. Survivor tarafından sersemletildiğiniz takdirde sizi sersemleten Survivor'a 20 saniye boyunca tek atabilmenizi sağlıyor. Paleti kafamıza yiyoruz ve Survivor'a 20 saniye boyunca tek atabiliyorum. Gördüğünüz gibi full canına bu şekilde düşürmüş olduk. Bu Kibir perkini aynı şekilde Hedon'a karşı da kullanabilirsiniz. Hedon tarafından sizi sersemleten bir Survivor'a tek atabiliyorsunuz. Bu şekilde beni sersemlettiği için 20 saniye boyunca Survivor tek yiyor. Aynı şekilde bütün sersemletmelerde çalışıyor bu olay. Sıradaki perkimiz Karanlıkla Yüzleş. Efsun'a bağlı bir perk arkadaşlar. Map'teki bir tane totemi yakacak. Peki ne doğrultuda yakıyor? Bir Survivor'ı yaralıyoruz ve map'teki yanmayan totemlerden bir tanesi rastgele yanmaya başlıyor. O totem yanık kaldığı sürece o Survivor dışındaki bütün Survivor'lar belli aralıklarla bağırmaya başlıyor. Aynı doktorun 3 seviyesindeki delirmeyle aynı şekilde belli aralıklarla bağırıp yerlerini 2 saniye boyunca görebilmemizi sağlıyor. Survivor'ların bundan kurtulmak için ya yanan totemi gidip kırmaları lazım ya da o lanetlenen Survivor'ı iyileştirmeleri lazım. İyileştirdikleri takdirde tekrardan yanan totemim sönüyor fakat devre dışı kalmıyor. Fakat giderler totemi kırarlarsa perkim tamamen yok oluyor ve bir dahaki yaralayışımda herhangi bir şekilde çalışmıyor. Hemen şimdi onu da gösterelim. Arka tarafta saklanan full canlı ve benim terör edisyonunun dışında bir Survivor var. Survivor'ın bağırabilmesi için zaten benim terör edisyonunun dışında olması lazım. Önümdeki bu Survivor'ı yaralıyorum ve map'te daha önce de yanmayan şu arkadaki totem artık yanmaya başladı. Benim terör edisyonunun dışındaki Survivor'da belli bir süre aralıklarla artık bağırmaya başlayacak. Evet, gördüğünüz gibi yaralı olmayan diğer Survivor belli bir aralık sonrasında bağırmaya başladı. Birazcık bekledik. Bağır artık. Tekrardan bağırdı. Gördüğünüz gibi yine aynı full canlı Survivor bağırdı ve diğer yaralı olan Survivor asla bağırmıyor. Bunu defalarca denedik ve bunu fark ettik. Şimdi Survivor'ların bunu nasıl counterlayacağını gösteriyorum. Arkada gördüğünüz gibi bir tane totemimiz yanıyor. Survivor'ı iyileştirelim. Bu Survivor iyileştirdiği takdirde arkadaki bu totem sönecek ama fakat devre dışı kalmayacak. Yani perki ben yine aynı şekilde kullanmaya maç içerisinde devam edebileceğim. Gidip kırarlarsa bir sonraki sefere asla aktif olmuyor. Survivor'ımız iyileşti. Gördüğünüz gibi arkadaki totem de söndü. Tekrardan Survivor'ı yakalıyorum ve başka bir totem şu tarafta yanmaya başladı. Bir daha iyileştirelim. Survivor'ımız bu şekilde iyileşiyor. İyileşmesi bittiğinde arkadaki o yanan totem tekrardan sönüyor. Bir kere daha yaralıyorum. Bakalım bu sefer ne tarafa attı? Şu arkadaki yine bambaşka bir toteme attı. Yani sürekli totemler üzerinde değişiyor. Bu da Survivor'ların hangi totemi kırmaları gerektiği konusunda birazcık zaman kaybettirebiliyor açıkçası. Şimdi bu Survivor'ı heal'lamak yerine bu sefer totemi kırmayı deniyoruz. Totemi kırdığımız takdirde başka bir Survivor artık yaralandığında bu totemin tekrardan yanmadığını sizlere göstermek istiyorum son olarak. Perkimiz bu şekildeydi. Şimdi Survivor sayede geçtik. İlk perkimiz Potansiyel Enerji. Jeneratöre normal bir şekilde oturuyorum. Sağ altta perkimin yandığını gördünüz zaten. 8 saniye geçtikten sonra perkim aktifleşecek ve ben F tuşuna basarak potansiyel enerjiyi depola tuşuna basıyorum. Şimdi jeneratör yapmayı bırakıyor karakterimiz bu esnada ve yükleri gördüğünüz gibi sağ altta yine perkin üzerinde 4, 5, 6 şeklinde doldurmaya başlıyor. Her %1,5'luk jeneratöre pay bitecek şekilde her %1,5'da bir token cebime aktarılmış oluyor. Ve bu yüklerde 18, 19 ve en son 20'ye kadar geldiğinde tamamlanmış oluyor. Artık şimdi ben tekrardan F tuşuna basarak istersen bu jeneratörden kalkar başka bir jeneratöre gider yaparım.
fark etmez. Yine bu jeneratörün üzerine oturuyorum ve F tuşuna bastığım zaman %30 için biriktirdiğim 20 tokeni anında bu jeneratörün üzerine boşaltabiliyorum ve %20'lik bir jeneratör ilerlemesi kaydetmiş oluyorum. Tekrardan jeneratör oturdum ve 20 yüklük bir jeneratör yaptım arkadaşlar tekrardan. Ve bu cebimdeki 20 yüklerle katile doğru gideceğim. Katilin yanına geldim. 20 yüküm var ve katil bana vurduğu zaman bütün o 20 yükümü kaydedeceğim. Gönder. Bana vurduğu gibi bütün bu 20 yüküm hepsi boşa gidiyor ve o yaptığım jeneratör de tamamen boşa gitmiş oluyor. Çünkü ben bu yükleri toplarken jeneratör ilerleme kat etmiyor arkadaşlar. Yükleri kaybetmenizin başka bir olayı ise skill check kaçırmak arkadaşlar. O da belli bir oranda kaybedeceğinizi söylüyor. Fakat ben bunun oranını tam olarak bilmiyorum. Bir sonraki gelen skill check'i bilerek kaçırarak bakalım kaç skill check kaybedeceğimizi, kaç token kaybedeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Geldi skill check, kaçırdım. 13'tü ve 7'ye düştü gördüğünüz gibi. Fakat şimdi merak ettiğim konulardan bir tanesi 20 olduktan sonra bu perki doldurmak dışında normal jeneratör yaparken skill check kaçırırsam yine azalacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 20'ye kadar tamamladık. Normal jeneratör yapma aşamasına geçtim artık. Şimdi gelen skill checklerden birini kaçırırsam bakalım yine yüklerim azalacak mı? Umarım skill check sorar bu jeneratör bitmeden. Başka bir jeneratöre geldim. Buraya oturuyorum. Yine skill check sordu ve kaçırdığım takdirde gitmiyormuş. Tamam, bunu da hep birlikte öğrenmiş olduk. Ve az önce biriktirdiğim jeneratördeki yükleri tekrardan F tuşuna basarak buraya direkt anında aktarabiliyorum arkadaşlar. Son 3 jeneratöre kaldığımız durumlarda bu perkin işe yarayabilecek konularda bize yardımcı olabileceğini söyleyebilirim. Geçtik ikinci perkimizde. İkinci perkimizde sis okulu. Jeneratörü yaparken grid skill check tutturursanız bu şekilde katilin yerini 6 saniye boyunca görebilmenizi sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grid tutturduk. Katilin de sağ köşede olduğunu gördük. Şimdi bir diğer perkimizde seri hamle. Seri hamle perki şu an bende olduğu için çalışmıyor. Takım arkadaşım da var, o yüzden çalışıyor. Neden ondayken çalışıyor anlatıyorum. Takım arkadaşım orada çeyiz aldı esnada sağ altta bakın perkin simgesi zaten geldi. 24 metre etrafında çeyiz attığı için ben burada jeneratörü yaparken takım arkadaşım bana %8'lik bir jeneratör yapma hızı veriyor. Kovalandığı sürece devam ediyor. Bu şekilde ben de o orada çeyiz atarken yakınında daha hızlı jeneratör yapabilmemi sağlıyor. Gayet güzel perklerden yine bir tanesi, kapalı maplerde çok iş yapar. Şimdi biz denerken şöyle bir şey fark ettik arkadaşlar. Katilin perklerinden bir tanesinde katili stunladığımız zaman bize tek atmasını sağlayan bir perk olduğundan bahsetmiştim. Aynı olay Flash Save'de de çalışıyor. Katil bir Survivor takım arkadaşımı tutmuş gördüğünüz gibi. Ben ona Flash Save atıyorum ve bu sırada katili stunlamış olduğum için katil bana vurduğu zaman artık tek yiyebiliyorum. Gördüğünüz üzere bu perk yine bu şekilde de çalışabiliyor. Flash Save atanları bu şekilde cezalandırabilirsiniz. Aynı şekilde bu olay Wiggle attığınızda da çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katile Wiggle attım ve yine onu stunlamış sayıldığım için Wiggle attığımda da yine tek yiyorum. Tabi zaten bu durumda yaralı olacağım için bu pek bir etkili kullanım olmayacak burada. Perklerimizi anlattık. Şimdi geçtik tekrardan katilimize. Katilimizin özelliği nedir peki arkadaşlar? Sağ tıka basıp tutuyorum ve gördüğünüz üzere bir ruh moduna giriyorum. Katil arkada bu şekilde kalıyor. Ben bu ruh modunda istediğim yöne doğru bu şekilde ilerleyebiliyorum. Fakat ben ilerledikçe sol alttaki barım da azalmaya başlıyor. Yani ben burada bir yol çiziyorum aslında. Bu yolu gördüğünüz gibi bu şekilde çizdim. Şimdi başka bir karakterim. Bu karakterlerin arasındaki farklardan da bahsedeceğim. Oraya bıraktığım karakterim benim çizdiğim yoldan geri dönmeye başlıyor ve bu yolu tamamlıyor bu şekilde. Buraya vardığı zaman ortalama yolu, süreyi bitirmiş olacak ve haritaya artık veda edecek. Bu yolu bu kadar uzun değil de birazcık kısasını göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde buraya bıraktım. Şöyle buranın etrafında dönecek şekilde bir yol çizdim ve yolu sona erdirdim. Şimdi bu yol üzerinde sol alttaki süresi bitene kadar sürekli olarak gezmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi burayı yani aslında patrollüyor. Patrol deyimini burada kullanabiliriz. Burayı bu şekilde patrollüyor. Sol taraftaki süresi bittiği zaman da kendisi haritaya artık tekrardan veda ediyor. Şimdi bunu yapabileceğimiz en kısa şekilde yapacağım. Düz birazcık gittim ve tekrardan modu bıraktım. Bu karakterimiz, buraya koyduğumuz karakterimiz burası arasında böyle sürekli gidip gelecek ve bunun gördüğünüz gibi bir çemberi var. Bu çemberin içerisinde bir Survivor girdiğinde de saldırmaya başlıyor. Yani bunları buraya koymamızın, bu şekilde patrole bırakmamızın sebebi bu. Peki bunları nasıl bir durumda kullanacağız? Örneğin bitmek üzere olan burada bir tane jeneratörümüz var. Biz bu jeneratörü tekmeledik. Ardından bu jeneratörden uzaklaşacağız ama birinin korumasına ihtiyacımız var. İşte burada takım arkadaşımız devreye giriyor. Bunu buraya bırakıyoruz ve bu bir süre burada biz gittiğimizden sonra da o jeneratörü korumaya
korumaya başlıyor. Oraya gelen biri olursa saldıracak ona doğru. Şimdi bizim 3 tane farklı karakterimiz var. Bu karakterlerimizin hepsinin de kendine göre bir görevleri var. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. İlk karakterimiz sol aşağıda simgelere dikkat etmeniz lazım. Hangisini koyacağınızı bilirseniz ona göre oynamanız daha çok kolaylaşır. 2 tane anahtar simgesi var. Bu büyücü olarak nitelendirdim. Farklı bir adı vardır mutlaka. Bu büyücü karakterimizi bu şekilde yere bırakıyorum. Bu büyücü karakterimizin olayı diğerlerine kıyasla daha fazla alanı görebiliyor. Gördüğünüz üzere çemberi daha büyük diğerlerine nazaran ve çok daha uzun süre patrol atabiliyor arkadaşlar. Sol aşağıdaki süre, yani bu karakterimizden kurtulabileceğimiz, bu karakterin haritaya veda edeceği süre diğerlerine göre çok daha fazla. Çok daha fazla patrol atıyor. Yani bir jeneratör korunacaksa az önce bahsettiğim senaryo gibi o koruyacak karakterimizin bu olması lazım. Yani bu varsa korumaya bırakırsak çok daha iyi olabilir. Ve gördüğünüz gibi simge tekrardan değişti. İkinci karakterimize geçtik. Bu da cellat arkadaşlar. Cellatın diğerlerine göre üstün olan tarafı, bu karakterlerimiz aynı zamanda paletlere ve jeneratörlere vurabiliyor. İlk önce palete vurulması için cellatı göndereceğim. Şu şekilde özelliğime geçtim. Bu tarafa doğru bakarken sol tıka bastığım zaman zaten beyaz olarak şu an algılıyor. Karakterimize dedik ki o paleti bizim için kır. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde kırabildi. Çünkü cellatın bu konudaki gücü bu. Diğerlerine nazaran çok daha hızlı şekilde jeneratör kırma ya da palet kırma eylemlerini gerçekleştirebiliyor. Şimdi üçüncü karakterimiz suikastçı, fakat aradaki farkı görebilmeniz için onunla jeneratör kırmasını isteyeceğim. Gördüğünüz gibi suikastçı bu işi cellata göre çok daha yavaş yapıyor ve jeneratörü patlatması veya da palet kırmasını emretseydim yine onu da aynı şekilde çok daha yavaş yapacaktı. Ve son olarak da geçtik suikastçıya. Suikastçı karakterimiz de diğer karakterlerine nazaran daha hızlı koşuyor ve o daha hızlı koştuğu için de Survivor'ı yakalama ihtimali daha yüksek. Şu şekilde bırakıyorum ve Survivor arasındaki hız farkını görmenizi istiyorum. Birlikte koşmaya koşuyup koş düz yolda. Gördüğünüz gibi diğerlerine nazaran biraz daha hızlı koşuyor ve düz alanda Survivor'ı yakalaması bu şekilde daha olası diğerlerine göre. Hasarı vuruyor, üstüne bir de Survivor'ı mende de sokuyor. Yine aralarındaki hız farkını anlayabilmeniz için bu sefer yine büyücüyü bırakıyorum. Büyücüyü bıraktıktan sonra Survivor'ın üzerindeki koşuşu görmeniz lazım arkadaşlar. Suikastçıya nazaran biraz daha yavaş koşuyor ve Survivor arasındaki mesafeyi çok rahat koruyabiliyor. Bu da bu şekilde bir karakter. Yani suikastçının Survivor'lara vurabilme ihtimali daha fazla. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde Survivor düz bir alanda dahi yakalayamıyor. Sadece onu kovalayıp oradan uzaklaştırmayı yetiyor. Peki Survivor'lar bu karakterler karşısında ne yapabiliyor? Onu da göstereyim. Bir zayıf noktaları var. O da şu. Survivor'ı karakterimi buraya bırakıyorum ve Survivor'ı kovalamaya başlıyor. Cellat'ın bu konuda bir özelliği var. Çünkü arkasına bıraktığı bu sancak gördüğünüz gibi çok yavaş doluyor arkadaşlar. Diğerlerini de birazdan göreceksiniz. Survivor orada loopluyor. Bu sancağın dolmasını bekliyor ve arkadan zaten bir korna sesiyle, bir dümen sesiyle birlikte bu sancağın aktif olduğunu ve Survivor ona dokunabileceğini gösteriyor. Survivor da dokundu ve cellatı burada yok etti. Diğer suikastçı üzerinde tekrardan bunu görelim. Yine bıraktım ve Survivor'ı kovalamaya başlayacak. İlk kovalarken bu şekilde bir şeylerin içinden geçebiliyorlar. Daha sonrasında bakın sancak hemen aktif oldu. Survivor bu sancağın üzerine geldi ve suikastçıyı burada direkt anında yok edebildi. Şimdi olası durumlardan bir tanesini denemek istiyoruz. Sancağı bir Survivor kovalanırken başka bir Survivor gelip alabilir mi? Bu şekilde karakteri bırakıyorum. Bu Survivor sadece kaçacak. Arkasından diğer Survivor gelip sancağı alıp bu diğer takım arkadaşını bu durumdan kurtarmaya çalışacak. Bakalım alabiliyor mu? Al bakayım. Alamıyormuş. Alamadın. Evet, sadece sancağı kovalanan o Survivor alabiliyormuş. Bunu da denemek istemiştik ve alamıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi bir de Survivor side'e geçtik. Karakterin bıraktığı bu diğer karakterlere bir de karşısında biz nasıl oynayabileceğiz onu görmek istedim. Yolla bakalım bir tane karaktere. İlk önce cellat geliyor sanırım. Çünkü katilin üzerinde kuru kafa simgesi vardı. Bakalım hangisi geliyor. Arkadan cellat geldi. İlk gelirken böyle bir şeylerin üzerinden çok rahat atlayabiliyor. Fakat pencereye geldiğinde bunun ne olduğunu atın üzerine çıktım. Yok, burada dümdüz geçmeyi tercih etti. Ve ben buradan bayrağı aldığım zaman hareket hızı kazanıp oradaki cellatı da yok edebiliyorum. Burada mesela hiçbir şey yapamadı bana karşı. Şimdi ikinci olarak da suikastçı geldi. Yine kendimi triggerladım ve suikastçıya karşı oynayacağız. Suikastçı biraz daha hızlı olduğu için bana karşı güzel oyun sahip. Suikastçı pencereden de mi geçebiliyor? Bu pencereden geçiyor. Suikastçının galiba öyle bir etkisi var. Diğerlerinin geçtiğini görmedim ama orada bir takıldı. Mala bağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da yok oldu. Okey, üçüncü yolla. Şimdi üçüncü geliyor. Bakın bu arada katilin çizdiği yolu ve diğer karakteri nereye bırakacağını bu Survivor site'da görebiliyoruz. Yine buradan içeri atladım.
Bakalım ne yapacak. Bu da pencerenin içinden geçebiliyormuş bu arada. Tekrardan buraya geldim ve sancağı alarak kurtuldum. Şimdi bir karakterimiz daha geliyor. Size sancakla alakalı bir şey daha göstereceğim. Yine aynı yere bıraktı cellatı. Buradan cellatı aldım. Trigger'ı üzerime. İlk bir triggerlandığında vurmuyor bu arada. Tekrardan buradan geri döneceğim. Cellatın sancağı olduğu için birazcık geç aktifleşeceğini biliyorum. O yüzden burada oyalandım. Şu taraftan geçtim. Sancağı aldım. Sancağı aldığımda belli bir süre endurance efektine giriyorsunuz arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde hasar almıyorsunuz. Gördüğünüz gibi katil bana vurdu ve yaralı olmama rağmen yere düşmedim. Ben defektine girdim. Yani sancağı aldığınızda hem size küçük bir hareket hızı veriyor hem de belli bir süre barov efekti veriyor. Bu sayede ölmüyorsunuz. Şimdi burada yine üzerime alıyorum. Size yok olması için bir geçerli sebep daha göstereceğim. Burada beni kovalamaya başladı. Eyüp bana vurduğu takdirde gördüğünüz gibi o karakter de deaktif oluyor. Yani chase esnasında o beni kovalıyorken katilin gelip bana vurmaması lazım arkadaşlar. Vurursa kendi karakteri oyundan çıkmış oluyor. Burada katil sayede olarak dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, mantıklı oynamak istersek ilk önce karakterin bana vurmasına izin verip o bana vurduktan sonra kendisinin işini bitirmesi, böylelikle full canlı bir Survivor'ı direkt olarak tek atmasına sebep olabilir. Arkadaşlar bu arada PTB'de mi oluyor sadece bilmiyoruz ama flash save timingi falan kalkmış. Bu şekilde flash save atıyorsunuz. Bu aşırı saçma. Umarım sadece PTB'de böyledir. Bir daha alsana. Şu an konudan tamamen bağımsız ama yani dümdüz feneri ben böyle tutuyorum ve Survivor'ı kurtarıyorum. Bu neden böyle olmuş bilmiyorum, yorumlarınızı yazarsınız. Bu karakterler flash save yiyor mu? Yani zombiler gibi kör oluyor mu? Size onu göstereceğim. Olmadığını biliyorum ama görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi tutuyorum feneri üzerine ve hiçbir şekilde kör olmuyor. Öyle dümdüz geliyor. Hatta suikastçı olduğu için bana vurdu ve ben de girdim. Yine bent yapmak zorunda kalacağım. Diğer karakterler bende sokmuyor bu arada. Şimdi başka bir olay daha gösteriyoruz. Karakteri üzerime aldım ve burada geldim, dolaba girdim. Bakalım bu karakterler nereye aksiyon veriyor bu duruma. Dolabı açıp beni içinden çıkartıp bana hasar verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolapla counterlayamıyorsunuz. Şimdi de cellatı koyduk. Cellat bakalım bu duruma ne tepki gösterecek. Bu sefer yaralı bir şekilde dolaba giriyorum. Direkt grapleyip alsa askıya götürse çok komik olmaz mı? Yine aynı şekilde beni dolaptan çıkardı. Yaraladı ve yere düşürdü. Yani dolapla counterlayamıyorsunuz arkadaşlar. Ya bu ne kanka bu? Nasıl flash save vurdu? İlk defa flash save yaptım lan bu oyunda. Şimdi bir de aynı olayı suikastçı üzerinde deneyeceğiz. Suikastçı yine triggerlıyorum. Üzerime doğru çekiyorum. Bakalım beni mende sokacak mı dolaptan çıkartıp? Onu görmek istiyorum. Suikastçı da aynı şekilde açtı dolabı. Beni çıkardı ve mende sokup bıraktı. Aynı etkileri bütün katiller yapabiliyor. Şimdi Eyüp karşı tarafta yine aynı şekilde bu karakteri bıraktı. Paleti kırmasını emrediyor ve ben bu paletten kayamıyorum arkadaşlar. Onu da sizlere göstermek istedim. Paletin bir de bu tarafındayım. Sol tıklamam lazım. Bu şekilde paletten yine kayamıyorum. Gördüğünüz gibi orada cellat olduğu için paleti ne kadar hızlı kırıldı diğerine göre. Aynı şeyi bir de suikastçı üzerinde deniyoruz. Suikastçı kırarken yine ben hiçbir şekilde burada paletin kırılmasını engelleyemiyor. Karşı tarafa kayamıyor. Ve suikastçının da kırmasını burada mecburen beklemek zorunda kalıyorum. Katilin beni yandan kovaladığı bir senaryo olursa ben bu paletten kayamadığım için suikastçı o paleti resmen tutup benim atlamamamı da sağlayabilir. Böyle pozisyonlar aslında o şekilde kullanılabilir. Şimdi size map'in bazı spotlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Map'te şöyle küçük bir gezintiye çıkalım. Burada küçük bir iskele tarzı bir şeyimiz var. Şöyle üzerine çıkalım. Burada herhangi bir palet vesaire bir şey yok. Yine arka tarafından iniliyor. Şuraya küçük bir totem koymuşlar. Burada palet varmış bu arada. Bu paleti yeni görüyorum. Burada küçük bir palet var. Burada bir oyun alanı yaratılmış. Buralarda yine aynı bildiğimiz T-Walls'lardan var. Ayaşına olduğumuz yerlerden biri. Burada yine klasik bir paletimiz var. Spotlar anlayacağınız üzere hemen hemen aynı. Büyük binasına girelim. Büyük binası nasıl tarz bir yermiş. Şurada 2 tane dolabı var. Buradan giriş sağlanıyor. Burada bir paletimiz var. Safe bir palet gerçekten. Daha sonrasında üste çıkıyorsun. Şu karşı pencereden atlanmıyor ama şu arkadaki pencereden atlanabiliyor. Katil de aynı şekilde buradan atlayıp sizi karşılamaya çalışacak. Buradan çıkıp buradan pencereden voltunuzu atıyorsunuz. İsterseniz tekrardan aşağıdaki palet harcanmamışsa buraya da oynayabilirsiniz. Aslında güzel bir ana bina tarzı. Hazır ana binaya gelmişken base'i de göstermek istiyorum. Diğer alışılmış base'lerin aksine farklı bir base olmuş. Şöyle bütün temasını görmenizi istiyorum. Burada yine aynı 2 dolabımız var. Fakat artık locker save olmuyor. Az önce gösterdim zaten. Burada sandık alanı birazcık daha genişletilmiş. Ve burada 2 tane dolap, karşıda 2 tane dolap. Normalde birer tane dolap oluyordu ama burayı birazcık daha genişletmişler. Katiller, Insidious babalar artık belki burada saklanıp bir anda çıkıp buradan merdiven de gözüküyor. Buradan dışarıdan içerisi gözüküyor mu? Bir saniye, ona da bakmaya gidiyorum. Evet, dışarıdan da içerisi Insidious babalar da saklanamazmış. Tamam. Ama buradan merdiven falan gözüküyor. Birazcık
garip bir ortam olmuş. Alışılmış base'lerin dışına çıkılmış. O yüzden burayı da göstermek istedim. Burada başka bir binamız daha varmış. Şöyle binanın içine giriyorum ama burada herhangi bir şey yok. Size son olarak şu çıkış kapısını göstermek istiyorum arkadaşlar. Normal çıkış kapıları biliyorsunuz ki soldan sağa doğru açılıyor ama bu map'e özel çıkış kapılarını çok daha farklı yapmışlar. O nedenle görmenizi istiyorum. Ve 99'a geldik. Kapımızı açıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya açılan devasa bir kale kapısı şeklinde tasarlamışlar. Zaten bu taraflarda, yani kapıların olduğu alanı buradaki kalelerden anlayabiliyorsunuz. Mesela bu tarafta kapı yok. Gördüğünüz gibi bakın karşı diğer kapıyı da bulduk. O da buradaymış. Kapı da bu şekilde. Size şöyle kapıya geri döndüm. Kapının içerideki atmosferini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Çok güzel dizayn etmişler. Şurada bir köprünün üzerinden yürüyoruz. Aşağısı da bayağı kasvetli bir ortam, çiviler falan, artık tuzaklar ne derseniz o var. Şuradan geçtiğiniz anda kapıdan kaçmış sayılıyorsunuz. Bu ortamda bu şekilde yaratılmış, normal alışılmışın yine dışına çıkılmış map'imizde bu şekilde. Kaçalım bakalım nereye doğru gidiyor, onu da bir görelim. Öyle düz bir alanda yürüyor. Gayet güzel yapmışlar. Map'i çok beğendim tasarım olarak. Şimdi geldik animasyonlara. İlk önce size arkadaşlar düz vuruş animasyonunu göstermek istiyorum. Şu şekilde. Son bir tane daha attık. Bu şekilde bir M1 animasyonumuz var. Geçtik ikinci animasyonumuza, palet smash animasyonu. Kafamıza paleti yediğimizde bakalım nasıl gözüküyor. Bu şekilde paleti kırma animasyonunu da hemen beraberinde gösteriyorum. Bu şekilde bir palet kırma animasyonumuz var. Şimdi geldik dolap animasyonlarımıza. İlk önce boş bir dolabı açıyorum. Daha sonrasında dolu bir dolabı. Bu şekilde kılıcı yere koyup güzel bir alma animasyonu var. Sıradaki animasyonumuz volt animasyonu. Şu şekilde ilk önce bacağını atıp gayet normal insan gibi geçiyor. Yerden adam alma animasyonuna bakacağız. Bu şekilde tek eliyle kaldırıp devam ediyor. Bu arada elinde bir Survivor'ı kucağında tutarken kılıcını ters çevirip topuzuyla vuruyor. Bunu da animasyon olarak gösterebilirim size. Jeneratöre vurma animasyonunu gösteriyorum. Normal, ekstra bir şey yoktu açıkçası bunda. Survivor hook'u asma animasyonunu gösteriyorum. O da şu şekilde. Gördüğünüz gibi asıyor. Şimdi Survivor'ı grapleme animasyonunu göstereceğim. Bu şekilde grab'i de aslında pek bir şaşalı bir yanı yok. Normal bir şekilde alıyor. Sıradaki animasyonumuzda hatch kapatma animasyonu. Hatch'i nasıl kapatıyormuş? Şöyle kılıcının törsüyle, bak buna farklı bir efekt koymuşlar. Gayet güzel bir şekilde, kendine özgü bir şekilde kapattı. Bir diğer animasyonumuz duvar kırma animasyonu diyecektim. Duvara geldiğim anda duvarın tipini değiştirmişler bu arada. Kapılar farklı bir şekilde olmuş. Onu da görmüş olun ve duvar kırma animasyonuna da bakalım. Sesle gördüğümüz görüntü arasında birazcık bir anormallik vardı ama gayet güzel. Aynı şekilde şurada da bir tane duvar kırmak istiyorum. Şu an birazcık hatalı. PTB sunucusunda olduğumuz için normal şeyler. Bunu kapatma animasyonuna bakıyoruz. Onu da yine hatch'i kapatır gibi aynı animasyonla kapattı. Survivor'a vurduğumuz zamanki animasyonu göstermek istiyorum. O da bu şekilde kılıcını siliyor, gayet temiz. Ve animasyonlarından sonuncusu ve en güzeli Mori animasyonu arkadaşlar. Gerçekten bu katile yaraşır, çok tatlı bir animasyon yapmışlar. Hemen sözü sizlere bırakıp bu şekilde izleyelim. FPS olarak sonda bir düşüş var ama bu şu an PTB ile alakalı bir konu. Fakat gerçekten çok tatlı bir Mori animasyonu. O yüzden bir kez daha göstermek istiyorum. Öyle herkes abi sırayla. İlk önce bir assassin bıçaklıyor. Sonra büyücü dediğim karakter gelip bir yakıyor. En son cellat vurup daha sonrasında finish'i ana karakterimiz yapıyor ve Survivor'ı bu şekilde yere bırakıyoruz. Çok tatlı, çok beğendim animasyonu gerçekten. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım kafanızdaki her soruyu cevaplayacak şekilde video hazırlayabilmişimdir. Kafanıza takılan, benim düşünemediğim başka şeyler düşünenler varsa yorumlara mutlaka yazabilirsiniz. Hep birlikte tartışır, güzel güzel sohbetimizi ederiz. Ayrıca videonun başında anlattım. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Katıl butonumuz tekrardan açıldı. Manevi olarak desteklemenin yanı sıra maddi olarak da desteklemek isterseniz katıl butonunu veya teşekkürler butonunu kullanabilirsiniz. Sizler beni destekledikçe ben de daha fazla video çekmek için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Diyeceklerim bu kadar. Katil hakkındaki yorumlarınızı da mutlaka yorumlar kısmında eksik etmeyin. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.